Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer ve Kıvılcım'ın daha fazla romantik sahnelerini izlemek isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Heyecan dolu bir bölümü geride bıraktık ve açıkçası yeni bölümde biz izleyicileri nelerin beklediğini şimdiden merak etmeye başladık. Dizide taşlar yavaş yavaş yerinden oynarken bazı karakterler için yol ayrımları, bazı karakterler içinse bambaşka yüzleşmeler kapıya dayanmış durumda. İlk olarak Nilay ile videomuza başlayalım. Son bölümde Nilay zor bir girdabın içine sürüklendi. Kendi isteği dışında, kendi iradesi hiçe sayılarak tehlikeli bir oyunun ortasında bırakıldı. Nilay'ın Yağız'ı istememesine rağmen Yağız'ın Nilay'a, daha doğrusu onun servetine göz dikmesi işleri iyice çirkin bir noktaya taşıdı. İlk başta bu karakterin fırsatçı birisi olduğunu az çok hissediyorduk. Ama artık iş yalnızca çıkarcılığın da ötesine geçti. Bildiğiniz üzere Yağız, Nilay'ı zoraki bir ilişkinin içine sıkıştırmaya başladı. Ve bunun arkasında da düpedüz menfaat var. Yeni bölümde Nilay ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü bir yanda tehdit var, diğer yanda üzerindeki baskı giderek büyüyor. Yağız tarafından tehdit edilen ve zorla evlendirilmek istenen Nilay, kendisini nefes alamadığı bir çıkmazın ortasında bulacak. Ben burada Nilay'ın ilk etapta kimseye gerçekleri açıklayamayacağını düşünüyorum. Çünkü korku bazen insanı susturur ve Nilay da şu an tam olarak öyle bir psikolojinin içinde. Ne yapsa elinde patlayacakmış gibi hissedecek. Konuşsa başka bir dert, sussa başka bir dert yaşayacak. Fakat bu durum çok uzun sürmeyecektir. Çok geçmeden işin iç yüzünün ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hatta tam da Nilay kendisini en yalnız, en çaresiz hissettiği anda aslında o kadar da yalnız olmadığını göreceğiz. Bence Ünal ailesi bu noktada Nilay için adeta seferber olacak. Nilay'ı Mustafa'nın emaneti olarak görmeleri ve ona gerçekten sahip çıkmaları Nilay'ın omuzundaki yükü bir nebze de olsa hafifletecek. Çünkü Nilay her ne kadar zaman zaman yanlışlarıyla gündeme gelse de şu an izlediğimiz tabloda açık şekilde mağdur edilen taraf o. Öte yandan Yağız diziye ilk katıldığında onun dolandırıcı bir karakter olduğunu biliyorduk. Ama açık konuşmak gerekirse bu kadar ileri gidebileceğini, Nilay'ı zoraki bir evliliğe mecbur bırakacak kadar karanlık bir yere savrulacağını ben de beklemiyordum. Bu yüzden bu karakterin gidişatının çok uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum. Çok geçmeden sonunu göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü senaristler böyle karakterleri bir noktaya kadar yükseltip sonra çok sert bir düşüş yaşatmayı seviyor. Bu süreçte en önemli şey Nilay'ın yalnız olmadığını hissetmesi olacak. Peki Emir ve Çimen'i neler bekliyor? Açıkçası Emir ve Çimen hayatlarının en zor süreçlerinden birini geçiriyor desek abartmış olmayız. Son bölümde zaten başlarına gelenler yetmezmiş gibi bir de Çimen'le Emir'in saçma sapan bir durum yüzünden karakolluk olmaları ve ailelerine rezil olmaları işleri bambaşka bir boyuta taşıdı. Bu ikili zaten kırılgan bir zeminde ilerliyordu. Şimdi üstlerine bir de aile baskısı, toplumsal baskı ve gelecek kaygısı eklendi. Yeni bölümde ikilinin arasında bir ayrılık göreceğimizi düşünüyorum. Aralarındaki sevgi tamamen bitmeyecek. Ama şartlar onları birbirinden uzaklaştıracak gibi duruyor. Özellikle ailelerin baskısı bu ilişkinin üzerine daha fazla çökecek. Ancak ben bu ayrılığın kalıcı olacağını düşünmüyorum. Tam tersine bu ilişkinin kaderini değiştirecek çok önemli bir gelişme yaşanabilir. Ben bu süreçte Çimen'in hamile olduğunun ortaya çıkacağını ve bu haberle birlikte Emir'le Çimen'in yeniden birleşeceğini düşünüyorum. Çünkü dizide böyle kırılma noktaları genelde çiftleri tamamen dağıtmak için değil, başka bir bağla tekrar bir araya getirmek için kullanılıyor. Emir ve Çimen her ne kadar birbirlerine söz vermiş olsalar da bu ilişkinin düzgün bir zeminde ilerlemesi kolay değil. Çünkü aile baskıları sürekli enselerinde ve attıkları her adım birileri tarafından sorgulanıyor. Bu yüzden de romantizm yaşamak isteseler bile kendilerini hep bir kriz masasının ortasında buluyorlar. Ayrıca Emir'le Çimen'in bu süreçte Ünal ailesinin evine yerleşmesi de bana göre oldukça olası. Böyle bir ihtimal gerçekleşirse hikayeye ayrı bir dinamizm gelecektir. Çünkü aynı çatı altında yaşamak zorunda kalmaları sadece ikiliyi değil, çevrelerindeki herkesi de etkileyecek. Özellikle Çimen'le Salkım arasında Ünal ailesinin evinde sık sık çatışmalar görebiliriz. Hatta bu çatışmaların yalnızca sözlü tartışmalarla sınırlı kalmayıp ev içindeki dengeleri bozacak daha büyük gerilimlere dönüşmesi de mümkün. Emir zaten hassas bir karakter.
ve iki taraf arasında sıkıştıkça daha fazla yıpranacaktır. Çimen ise sevdiği adamla birlikte bir hayat kurmak isterken sürekli kendisini ispatlamak zorunda kalacak. Yani bu cephede yeni bölümden itibaren ayrılık rüzgarlarıyla beraber çok daha sert yüzleşmeler de bizleri bekliyor olabilir. Peki Ömer ve Kıvılcım cephesinde bizleri neler bekliyor? Son bölümde Ömer bir kez daha Kıvılcım'ın yanında olmaya devam etti. Zaten bu ikiliyi diğer çiftlerden ayıran en önemli noktalardan biri de bu. Kıvılcım zor süreçlerden geçerken Ömer'in onun yanında durması, onu anlaması ve ona kendisini yalnız hissettirmemesi gerçekten kıymetli. Yeni bölümde de Ömer ve Kıvılcım arasındaki ilişkinin daha da geliştiğini göreceğimizi düşünüyorum. Bu iki karakter defalarca ayrılık yaşadı, defalarca sınandı ve her seferinde dönüp dolaşıp yine birbirlerinin yanında buluştu. Şimdi ise Kemal Bebek üzerinden yaşadıkları zor süreç onları bir kez daha yan yana getirdi. Evlatları için bir araya gelen bu ikili yaşadıkları sarsıcı dönemi birlikte atlatmaya çalıştı ve bence bu durum duygusal bağlarını yeniden daha da güçlendirdi. Çok geçmeden bu ikilinin arasında tekrar romantik anlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta uzun zamandır özlediğimiz o aşk dolu yakınlaşmaların yeniden ekrana gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ömer ve Kıvılcım arasındaki uyumu şu an dizideki hiçbir çift yakalayabilmiş değil. Aralarında hem olgun bir sevgi var hem de sahici bir bağ var. Bu yüzden senaristlerin bu çifte yeni hikayeler yazacağını ama bu sefer yazılacak hikayelerin ayrılık üzerinden değil daha çok romantizm ve duygusal yakınlık üzerinden ilerleyeceğini düşünüyorum. Tam tersine bu çiftin biraz nefes aldığı, birbirine sarıldığı ve izleyiciye de o duyguyu geçirdiği sahneler izlemek istiyoruz. Son olarak Başak ve Fatih'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Açıkçası son zamanlardaki analizlerimde bu ikiliye çok fazla yer vermiyordum. Bunun en büyük nedeni de hikayelerinin bir süredir tek düze ilerlemeye başlamasıydı. Ekranda varlardı ama çok güçlü bir kırılma yaratmıyorlardı. Fakat son bölümde Nilay'ın Başak'a yaptığı hamilelik göndermesinin boşuna olmadığını düşünüyorum. Dizilerde böyle cümleler çoğu zaman havaya söylenmez. Bir şeyin hazırlığı olarak gelir. Bu yüzden gelecek bölümlerde Başak'ın hamile kalacağını ve bunun da bu ikilinin ilişkisine yeni bir dinamizm getireceğini düşünüyorum. Çünkü bir bebek ihtimali hem Başak'ın hikaye içindeki yerini büyütür hem de Fatih'le olan bağını başka bir noktaya taşır. Öte yandan Başak artık hikayede daha önemli bir karaktere dönüşmüş durumda. İlk zamanlardaki görüntüsüne göre artık çok daha etkin, çok daha ağırlığı olan bir yerde duruyor. Gelecek bölümlerde Ünal ailesinin evinde daha söz sahibi bir karakter olacağını düşünüyorum. Hatta Nilay'la güçlerini birleştirip Salkım'la Elif'e karşı birlikte mücadele etmeleri de çok olası. Böyle bir ittifak kurulursa evin içindeki güç dengeleri ciddi anlamda değişir. Başak tek başına sessiz sakin görünen bir karakter olsa da gerektiğinde tavrını koyabilen biri. Ve Nilay'la yan yana geldiğinde daha da güçlü bir hat oluşturabilir. Fatih ise bütün bu savaşın ortasında kalırken eşinin yanında olmaya devam edecektir. Yeni Fatih'in özellikle bu destek veren daha dengeli ve daha olgun tarafını izliyoruz. Açıkçası oyuncunun değişmesiyle birlikte karakterin enerjisi de değişti ve Fatih bambaşka birine dönüştü. Peki siz bu yeni Fatih'i sevdiniz mi? Oyuncunun değişmesiyle birlikte karakteri de değişti ve artık karşımızda eskiye göre çok daha farklı bir Fatih var. Sizce eski Fatih mi daha iyiydi yoksa bu yeni Fatih mi? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın.